Kendin Yap kanalından herkese merhabalar. Projelerimde kullanmak için küçük bir masaüstü testere ihtiyacım var. Bunu yapabilmek için şu kutuyu kullanacağım. Bu kutu hazır olarak satılıyor. Çay kutusu olarak tanımlamışlar. Ölçüleri tam benim ihtiyacım olan ölçülerde olduğu için kendim bir kutu yapmaktansa bunu kullanmayı tercih ettim. Oldukça dayanıklı menteşeleri var. İç derinliği, eni ve boyu bu tip bir testere için neredeyse biçilmiş kaftan. Kutunun yapıldığı MDF malzeme kapak kısmı hariç 8 milim kalınlığında. Kapak kısmı ise 7 milim. İlk olarak bu elimde tuttuğum 550 sınıfı DC motoru kullanmayı düşündüm. Bu yaklaşık olarak 80-90 watt gücünde bir motor. Ama uzun vadede güç olarak yeterli bulmayabilirim diye daha büyük bir motor kullanmak istedim. Yani şu elimdeki 775 sınıfı motoru takmayı düşünüyorum. Bu motor yaklaşık olarak 150 watt gücünde. Diğer motora göre oldukça farklı. Bu motorun mil çapı 5 milim. Bu yüzden buna göre bir kasnağa ihtiyacımız var. Şu gördüğünüz kasnak yaklaşık olarak 16 milim çapında. İç çapı da 5 milim olduğu için bu motorlar rahatlıkla kullanılabiliyor. Şu şekilde. Bunun karşılığında 28 milimlik bu kasnağı kullanacağım. Bu kasnakla arasında yaklaşık olarak 2 kat bir büyüklük farkı var. Yani 1'e 2 oranında bir redüksiyon elde etmiş olacağız. Bu şu anlama geliyor. Motorun devri yaklaşık olarak yarı yarıya düşecek ama torku 2 kat artacak. Bu sayede testeremiz daha güçlü bir hale gelecek. İki kasnağı birleştirmek için de şöyle bir kayış kullanacağım. Böylece şu yapıda bir mekanizmamız olacak. Kasnağı 8 mil çapında çelik bir şafta bağlayacağım. Bu şaftı sabitlemek için de yine içerisinde 8 mil iç çapı olan rulmanlı bir yatak kullanacağım. Şu şekilde bir yapı oluşturacağım. Tabii bunun ucuna testereyi bağlamamız gerekiyor. Testereyi bağlamak için bir aparata ihtiyacımız olacak. Onun için de şu elimdeki gibi bir aparat kullanacağız. Bunun iç çapı şaftla doğal olarak aynı. Bu şekilde takıp üzerindeki alyan vidayla sıkıştırmayı sağlıyoruz. Uç kısmına da testereyi oturttuktan sonra bir somun yardımıyla sıkıştırarak sabitliyoruz. Ortaya çıkacak olan görüntü kabataslak olarak böyle bir şey olacak. Motoru sabitlemek için de bir üniteye ihtiyacım var. Onun için de şu L tipindeki motor yatağını kullanacağım. Bu da bu şekilde motora monte ediliyor. Önden vidalanıyor. Ve altında kendi yüzeye vidalanmak için gerekli delikleri mevcut. Öncelikle bu mekanizmayı kutunun içerisine sabitleyebilmek için biraz yerden yükseltmem gerekecek, zeminden. Kutu kapağının iç kısmı yaklaşık 2 santim derinliğinde, yaklaşık 4 santim bir yükseltme işimizi görecek. İlk olarak motorun ucundaki kasnağı sabitleyelim. Set uskur. Onları sıkıyorum. Aslında bunları cıvata tutkalı ile desteklemek lazım, titreşimden gevşemesin diye, ama şimdilik bu şekilde sıkacağım. Evet. Motoru yatağına bağlayalım. Motor için 4 milim yani M4 vida lazım. Evet, bu ikisi işimizi görür. Bunlar da uygun.
motor yatağında birazcık yükseklik ayarı yapma imkanı var. Evet. Şimdi kutumuzu açalım. Parçaları bir alıştırmak için yerine şöyle bir deneme yapayım. Kabaca şu şekilde olacak. Elimde şu şekilde 2 santim 2 santim ahşap bir çıta var. Aslında 2'ye 4 santime ihtiyacım var. Ama çıtam 2'ye 2 olduğu için bundan 4 parça kesip 2 yükselti halinde kullanacağım. Şöyle 7 santim uzunluğunda kesmem fazlasıyla yetecek. Düzgün kesebilmek için bu şekilde bir aparat kullanıyorum. Evet. Sert bir ağaç. Biraz zor kesiliyor. Evet. Evet, 4 tane parçamız oldu. Kestiğim bu tahta parçalarını ikişer olarak birbirine yapıştıracağım. Yapıştırmadan önce yüzeylerini biraz zedelemem lazım. Epoksi yapıştırıcı kullanacağım. Epoksi yapıştırıcı biraz kalın bir yapıştırıcıdır. Yüzeye rahat tutsun, sağlam olsun diye biraz iz yapmakta fayda var. Çünkü bu tahtanın yüzeyi çok pürüzsüz. Dördü de yapıştırmaya hazır. Şimdi bunları yapıştıralım. Yapıştırmak için çift bileşenli epoksi yapıştırıcı kullanacağım. Bu yapıştırıcı oldukça sağlam bir yapıştırıcı. 5 dakikalık versiyonunu kullanıyorum. Bunun daha uzun sürede kuruyan versiyonları da var. İkisinden de eşit miktarda kullanmak gerekiyor. Bir tanesi kurumasını sağlıyor. İyice karıştırıyoruz. Şöyle güzelce yayarak sürdükten sonra diğer parçasının üstüne yapıştıracağım. Bunları yaklaşık olarak bir 5 dakika bekleteceğim. Evet, şimdi bunları kutunun içerisine yapıştıralım. Eşit ve problemsiz görünüyor. Şimdi kurumasını bekleyeceğiz. Kapak rulman yatakların üstüne değecek mi yoksa biraz payımız var mı onu kontrol etmek için şuraya bir somun koyup kapağı bir kapatacağım. Ya rahatlıkla kapanıyor. Demek ki yaklaşık bir 4-5 milim daha rulman yataklarını yukarı kaldırabilirim. Şu şekilde iki parça 2 santime 6,5 santim kalınlığı da 4 milim olan ahşap parça kestim. Bu parçalar zaten rulman yatağıyla birlikte vidalanacak. O yüzden epoksi yapıştırıcı kullanmıyorum. Japon yapıştırıcı yeterli.
Şimdi her şeyin yerini işaretleyebiliriz. Rulman yataklarını vidalarken vidaların ahşabı çatlatmaması için ince bir matkap ucuyla vidalara yuva açacağım. Rulman yatakları için bu 2 santimlik vidalar yeterli olacaktır. Motoru vidalayacağımız yerleri de şimdi işaretleyeceğiz. Kayışın biraz gergin durması lazım. Burada dikkat edilmesi gereken şey motorun ucundaki kasnakla şaftaki kasnağın birbirine tam paralel olması. Yoksa kayış sürekli bir tarafa sürterek aşınacaktır, ömrü kısa olacaktır. Vidaları rahat tutturabilmek için çok ufak bir delik açıyorum. Motorun 150 watt gücünde olduğunu daha önce belirtmiştim. Motoru 12 voltla çalıştırmayı düşünüyorum. Bu da yaklaşık olarak motorun maksimum güçle 12 amper, 12,5 amper gibi bir güç çekeceğini gösterir. Motor sıkıştığı zaman, yani testereyle bir ağacı kesmeye çalıştığımızda bir sıkışma yaşanırsa veya zorlanma yaşanırsa bu amper hızla yükselecektir. Bu durumda motoru korumamız gerekir. Bunu sağlamak için de 15 amperlik bu cam sigortayı kullanacağım. Testereyi açıp kapatmak için de yine 15-16 amper yüke dayanabilecek olan bu rocker switch'i kullanacağım. Şimdi elektrik bağlantılarını yapalım. Şimdi kutuya kabloları dışarı çıkarabilmek için 12 milim çapında bir delik açacağım. Bir de anahtarı takabileceğimiz bir alana ihtiyacımız var. Evet, şimdi anahtarı yerine takabiliriz. Testereyi 12 voltluk lipopille çalıştırmayı planlıyorum. Yani 3S lipopil. 12 voltluk kuraküyle de kullanabilirsiniz. Veya bir adaptörle de çalışabilir ama motor yüksek akım ihtiyacı duyduğu için 12 amper, 15 amperlik bir adaptör temin etmeniz lazım. O güçteki adaptörlerin de fiyatları oldukça yüksek. Bu yüzden ben lityum polimer pille çalıştırmayı tercih ediyorum. Ve şimdi motoru monteleyelim ve sabitlenmiş olsun.
kutunun iç bölmesinin bir kısmını toz odası olarak ayıracağım. Testere tozları kutunun içine doğru gönderecek. Onlar da direkt olarak motorun içine kaçacak ve motora zarar verecek. Bunu engellemek için bu bölümü şu şekilde ayıracağım. Testere bu oda kısmında çalışacak. Üç esmili popil kullanacağım testereyi test etmek için şu an. Testere kutumuzun iç mekanizması tamamıyla hazır. Her şey gayet güzel çalışıyor. Şimdi sırada mevcut testeremizin gücüyle kendi kapağında yuvasını açmak olacak. Evet, testerenin kapaktaki yuvasını bu şekilde açmış olduk. Testere yaklaşık olarak 7 milim kadar dışarı çıktı. Bu güçte bir testere için bu alan biraz az. 12-13 milim kadar olsaydı güzel olacaktı. Rahatlıkla o kalınlıkta materyalleri kesebilir. Bunu ileride daha büyük bir testere bıçağı alarak çözeceğim. Şimdilik bu şekilde kullanacağım. Kesilecek olan materyali sabitlemek için, ölçüsünü belirlemek için şu şekilde plaket kullanacağım. Bunu 2 tane 4 milim vidayla kaydırılmalı olacak şekilde monte edeceğim üst tablaya. Bu şekilde hareket edecek. Şu şekilde 4 milimlik cıvata kullanacağım. 2,5 santimlik cıvatalar bunlar. Bu şekilde hareket edecek. Kelebek somunlarla istediğimiz ölçüyü ayarladıktan sonra sıkıştıracağız. Ölçü ayarlamak için küçük bir cetvel kullanabiliriz. Kesmemiz gerekiyorsa bir tahtayı bu şekilde ayarlayacağız. Sonra somunlarımızı sıkacağız. Ve kesmeye hazır. Ölçüyü belirlediğimiz bu hareketli tabla ön yüzeyi biraz kaydırırken ahşabı tutuyor.
Bunu biraz kaygan hale getirmek için ön yüzünü alüminyum bantla kaplayıp deneyeceğim. Kesim yaptıktan sonra testlerimizin içine bakalım. Gördüğünüz gibi toz odası gayet güzel işe yaramış. Talaşın hemen hemen hepsi toz odasında birikmiş. Diğer tarafta hiçbir şey yok. Gayet temiz. Motorumuzun içerisine talaş kaçmamış. Evet arkadaşlar, başka bir projede buluşmak üzere, hoşça kalın.